Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Bugün sizlerle yine bir eldiven çalışacağız. Yeni yıl çok az kaldı biliyorsunuz. Ben de hediyelerimi hazırlıyorum. Birini kızıma, birini gelinime şeklinde. Bir önceki videoda bunları çalışmıştık. Motifli eldiven yapmıştık. Onu Nako Parisli örmüştüm arkadaşlar. Daha sonra tekrar elimde şu an yünlü bir ip olmadığı için bu sefer e, ören bayanın favori ipiyle eldivenlerimi ördüm. Şimdi bugünkü videomuzda da bu modeli çalışacağız. Herkesin tarzına göre siz de çeşit çeşit yapabilirsiniz. Bir günde 2 tane bile örebilirsiniz. Şöyle hemen yine parmaksız bir eldiven. Bunlar daha kullanışlı oluyor arkadaşlar. Böyle çok şık, gördüğünüz gibi fırfırlı. Buralarında Nako Paris kullandım. Dediğim gibi bu kısmında ören bayan favori kullandım. Sizler bir tık daha ince ipler tercih edin. Ben dediğim gibi şu an elimde yünlü ip, daha çok amigurumi ördüğüm için bu ip vardı, bunu değerlendireyim dedim. Gayet de güzel oldu. Şimdi sizlerle de bu modeli öreceğiz. Şöyle bir inci yapıştırdım. Çok hoş oldu. Hemen şimdi örmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi önce bunu örmüştük. İsterseniz imkanınız varsa böyle daha hoş tüylü yumuşak iplerle örerseniz daha da hoş olur. Mesela şal ipleri var biliyorsunuz, ince, çok ince. Onları çift katlı örebilirsiniz. Daha dediğim gibi yumuşak olur. Şimdi bugün bunu ören bayan favori. Fırfır yerine de Nako Paris kullandım. Hemen örmeye başlayalım. Şimdi bu ipimiz, ben bunu her sefer örerken şöyle çekiyorum arkadaşlar. Daha ince olması için. Bunun bir tık incesi var. Onunla örerseniz daha da güzel olur. Şöyle çekelim. Evet, tığ olarak da 3,5 6 numara 3,5 milim tığ kullanıyorum. Şöyle. Bunu örerken de biraz tabii ki elimize göre de ayarlayacağız. Şöyle. Çok kolay bir, çok zevkli, sıkılmadan örebileceğiniz bir model. Diğer motifli olan da öyle. O da çok zevkli örülmüştü. Evet, şimdi 31 tane zincir çekiyorum. İpimi şöyle bir önce sabitliyoruz. Yeni başlayanlar için. Hiç bilginiz yoksa şöyle bir sabitledik. Bunu saymıyoruz. Bundan sonra 31 zincir. Öyle çok sıkış yapmayalım. Rahat çalışalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 31 tane zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar, bu dediğim gibi ele göre, ipe göre değişecektir. Ve bunun boyu şöyle biraz da çektim. 15 santim arkadaşlar. Zincirimin boyu. Şöyle elinize koyarak da bu nereye geliyor diye. Şimdi herkesin parmakları farklı. Benim elim küçük biraz. Daha uzun olabilir. Şöyle bir bakın. Şurası bilek yeri. Bileğe gelecek. Daha da yani demek istediğim, daha da uzun çekebilirsiniz zincirinizi. Şimdi 31 zincir çektik. Şimdi arkadaşlar bir atlıyoruz. İkinci zincirin içine sık iğne yapıyoruz. Şimdi 12 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5. Evet, 12 tane sık iğne. 18 tane de
tekli trabzan yapacağım. Tığım üstüne aldım. Sıradaki zincirin içine batıp çıkıyoruz ve hepsini bir seferde kapatıyoruz. Bu tekli trabzan. Tığım üstüne aldım. Hemen sıradaki zincirin içine batıp çıkıyoruz. Hepsini bir kapatıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün zincirlerimize bir tane tekli trabzan yapalım. 18 tane. Evet, bunu yapıp gelelim. Evet, 18 tane tekli trabzan yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz. Döndük. Tekrar tığımın üstüne aldım. Şimdi bundan sonra arkadaki tek kattan öreceğiz. Buraya batmıyoruz. Hemen arkadaki şöyle şuradaki başakların arkadaki kata batıyoruz şuraya. Yine 18 tane tekli trabzan yapalım. Bütün örgü boyunca böyle arkadaki kattan öreceğiz. Tek kata. 3 4 5 17 ve 18 tane tekli trabzan yaptık. Şimdi 12 tane sık iğne yapacağız. Yine arkadaki kata batarak sık iğne olarak örelim. 12 tane. Evet, sıra sonuma geldim. Bir zincir çekip dönüyorum. Tekrar arka kattan 12 tane sık iğne yapıyoruz. Burası bilek tarafı. Bilek ince olduğu için sık iğne yapıyoruz. Burada dönerken bir zincir, diğer tarafta dönerken 2 zincirle dönüyoruz. Burası daha geniş olduğu için. Evet, 12 tane sık iğne, 18 tane tekli trabzan yapıyoruz. 2 4 6 8 9 10 11 12 sık iğne, 18 tane tekli trabzan. Evet, örneğimiz bu şekilde. 2 zincirle yine döneceğiz. Bu tarafa yine tekli trabzan. Daha sonra yine 12 tane sık iğne. Evet arkadaşlar, şimdi eldivenimizi 12 sıra ördük. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Şimdi baş parmak yerimizi ayarlayacağız. Eğer sizin elinize göre eliniz küçük ise bir iki sıra daha gidebilirsiniz. Şöyle elinizi koyun arkadaşlar. Koyduğunuzda bakın burası benim için yeterli. Yani bu benim elime uygun. Siz de dediğim gibi elinizi ayarlayın. Ona göre eliniz daha büyükse bir sıra daha gidip gelebilirsiniz. Şimdi yine devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Dönüyorum. Yine 12 tane sık iğne. 1 2 3. Evet, 12 tane sık iğne yaptım. Şimdi 11 tane de tekli trabzan. 3 4. Evet, 11 tane tekli trabzan yaptım. Artık bundan sonra gidip geleceğiz. Burası parmak yeri. Baş parmağımızın olduğu yer.
Burası da 11 santim arkadaşlar. Şöyle 11 santim. Siz de bunu daha da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar 2 zincir çekip dönüyorum. Burada 7 tane ilmek kaldı. Şimdi bu tarafa 11 tane tekli trabzan, 12 tane sık iğne öreceğiz. Evet, baş parmak için toplamda 7 sıra ördüm arkadaşlar. Siz de yine elinize şöyle bir koyarak bir kontrol edin. Parmağınızı üzerine şöyle kapatıyor mu diye. Gördüğünüz gibi benimki tam kapatıyor. Eğer kapatmıyorsa şöyleyse bir sıra daha böyle gidip gelin arkadaşlar. Şimdi 7 sıra düz ördüm. Tekrar aynı şekilde burada kaç tane azalttıysak aynı zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane örmemiştik. Şimdi 7 zincir çekeceğim. 7. 2 zincirde de dönme için 7, 8, 9 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Şimdi 2 zinciri de dönmek için tığım üstüne aldım. 2 zinciri atlıyorum ve aynı şekilde devam ediyoruz. 7 zincire tekli trabzan tamamlamış olduk. Şimdi yine 12 sıra aynısını öreceğiz. Şimdi bunun devamını yapıyoruz. Şöyle burayı birleştiriyoruz artık. Buradan devam ediyoruz. Yine arka katlardan. Evet. Parmak yerimizi ayırdık. Tekrar birleştirdik ve 12 sıra örüp gelelim arkadaşlar. Evet, parmak arasından sonra tekrar 12 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi iki ucu birleştireceğiz. Şöyle tutalım ve hemen karşısına denk gelen önce buraya batıyorum. Sonra karşısına hemen aynı ilmeğe batıp ilmek kaydıralım. Tekrar sıradakine batıyoruz. Hemen karşısındaki ilmeğe batıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Çok gergin olmasın, rahat olsun. Potluk yapma, gerginlik yapmasın diye rahat çalışalım. Biraz bol olsun. Battıp hemen karşıya da batıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. İçinden geçirdim. İlmek kaydırdım. Tekrar sıradaki sıra sonuna kadar bu şekilde iki ucu ilmek kaydırarak birleştirelim. Tersi bu şekilde olacak. Evet, bitirip gelelim arkadaşlar. Evet, birleştirmemi ilmek kaydırarak tamamladım. Şimdi hemen parmağımızın arasındaki boşluğu aynı şekilde birleştirelim. Şöyle ilmek tutturduk. İpimizi sabitledik. Hemen parmağımızın buranın dibinden ilk ilmeğe batıyorum. Buradan da karşıya aynı şekilde
Önce şöyle bir sık iğne ile tutturdum. Daha sonra her ilmeğe ilmek kaydırdım. İşte burayı da birleştirip gelelim. Gergin yapmıyoruz. Biraz rahat çalışalım. Evet, bir zincir çektim. İpimizi biraz ileriden kesiyoruz. Daha sonra bu ipleri de şöyle aralardan geçerek iplerimizi saklayalım. Evet, eldivenimizi bitirdik. Şimdi fırfırını yapacağız. Şöyle çeviriyoruz. Burası tersiydi. Bu şekilde eldivenimizi tamamladık. Şimdi süslemesine sıra geldi. Ben şimdi yine aynı tiftik ip ile yapacağım. İpimiz kalın olmasın arkadaşlar. Aynı birbirlerine yakın olsunlar. Çok kaba olur yoksa. İpimi yine sabitledim. Hemen şuradan bir yerden başlıyorum. Tam şu şuradan başlayayım. Bir, iki zincir. Şimdi aynı boşluğun içine bir, iki, ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı boşluğa iki defa ikili trabzan. Toplamda 4 yapmış olduk. Arada bir zincir çekmiş olduk. Tekrar tığın üstüne aldım. Hemen şuradaki başaklar var, görüyorsunuz. Onun içine batıyoruz arkadaşlar. Şurada düz giden. Bunun içine batıyorum. Tekrar iki defa ikili trabzan. Bir zincir. Aynı boşluğa iki defa ikili trabzan. Yani 4 tane ikili trabzan yapmış olduk. Tekrar tığın üstüne aldım. Hemen ikinci sıraya geçiyorum, bakın. Bir buraya yapıyoruz, bir buraya. Bir buraya, bir buraya. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi buradaki boşluğa yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, bir zincir. Tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Tekrar buradaki ilk ilmeğe. Yani hiç sıra atlamıyoruz. Her sıraya fırfırlarımızı yapıyoruz. Bir zincir, 2 tane ikili trabzan. Evet. Fırfırımız bu şekilde sıra sonuna kadar her ilmeğe atlamadan fırfırlarımızı yapalım. Evet, sıramızın sonuna geldik. İlk yaptığımız ilmeğe batarak ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir ve ipimizi biraz ileriden kesiyoruz. Sonra iplerimizi saklayalım. Evet, fırfırımızı da bitirdik. Bu şekilde. Şimdi fiyonkunu yapalım. Fiyonk için 11 tane zincir çekelim. İpi sabitledik. 11 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Şimdi bir atlıyoruz. İkinciye. Her zincire bir tane sık iğne yapalım. Toplamda 10 tane sık iğne olacak. Şu ipi de arada örelim. Bunu da araya şöyle koyalım. Evet, sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine arkadaki tek kattan öreceğiz. BLO'dan 10 tane. Toplam 6 sıra bu şekilde örüp gelelim. Bir zincir çekip geri döneceğiz. Tekrar 10 tane sık iğne arka kattan. Şimdi ikinciyi bitirdim. Bir zincir dönüyorum. Tekrar 10 tane sık iğne arka kattan örelim. Toplam 6 sıra yapıp gelelim. Evet, 6 sıra örgümü tamamladım. Şimdi ortaya kadar şöyle döndürüyorum. Ortaya kadar 5 tane ilmek kaydırıyorum. 2 3 4 ve 5 tane ilmek kaydırdım. İpimi biraz şöyle uzun kesiyorum. İçinden geçirdik. Şimdi fiyonkumuzu şöyle tam ortadan büzüyoruz ve bu iple dolayacağız. Şöyle katladım. Fiyonkumu yaptım ve şekilde şekil veriyoruz. 2 3 4 5 6 şöyle 6-7 kere doladım. İğnemize takalım arkadaşlar. Şu ipimize takalım. Evet, ipimize iğneyi taktım. Alttan doğru tam ortadan çıkıyorum. Doladığımız yerden. Şöyle çıktım. Diğer yandan aşağı iniyorum. Burayı sabitlemiş olduk. Şimdi eldivenimize birini bu tarafa yaptığımıza göre birini bu tarafa doğru şöyle denk gelecek şekilde tam şu bilek kısmına ikili trabzanı tekli trabzanla sık iğne yaptığımızın tam ortasına şöyle ayarlayalım. Düzeltelim. Tam şu kısmı dikeceğiz. Tam ortalayalım. Şöyle tutturuyorum. Evet, iğnem çıkmıştı. Evet, burayı tutturdum. Hemen bu aynı yaptığımız yere bunun üstünden şu şekilde devamıymış gibi belli olmadan şöyle buradan dikiyoruz. Birkaç sefer yapalım. Evet. Toplamda 4 defa tam ortadan yapmış oldum.
İpimizi düğüm atıp keselim. Evet, bu isteyenler burada artık bitirebilir. Ben tam ortasına dediğim gibi bir tane e, inci yapıştıracağım. Farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde diktik. Evet, iplerimi de sakladım. En son şöyle küçük bir yarım olan satılıyor bu şekilde arkadaşlar. Yarım inci. Bunu da silikonla tam ortasına şöyle yapıştırdım. Evet, şöyle nasıl da böyle bir hava kattı incili olması. Bence daha hoş oldu incili incili. Evet, siz de nasıl arzu ederseniz, nasıl süslemek isterseniz eldivenimize şöyle bir takalım. Evet. Çok hoş oldu. Daha böyle dediğim gibi farklı iplerle yaparsanız daha da hoş olur. Ben bim ipiyle yaptım. Bu da güzel oldu. Gayet hoş. Tavsiye ediyorum size de. Bunlarla da yapabilirsiniz. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ben hediyeliklerimi yapıyorum. Sizler de size de tavsiye ederim. Kızlarınıza, gelinlerinize böyle çeşit yapın veya satın. Evet, videomuzun sonuna geldik. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.